Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1960 yılına götürüyorum. Beyazlarda Bobby Fischer, siyahlardaysa Max Öwe. Hazırsanız oyuna başlayalım. Fischer oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. C6, Karakan savunması, D4, merkeze ikinci piyonu yerleştirdi. D5, E4'e hücum ediyor. E alır D5, kırışma varyantı, C alır D5, C4, Panov atak, D5'e saldırıyor. At F6, D5'i destekledi. At C3, D5'e baskı uyguluyor. At C6, D4'e baskı uyguladı. At F3, D4'ü destekledi. Fil G4, ata dolayısıyla D4 piyonuna baskı uyguluyor. C alır D5, gerilimi sonlandırdı. At alır D5, vezir B3, ata ve B7'ye baskı oluşturdu. Ama Fischer bu hamleyle piyon yapısının bozulmasını kabul etti. Fil alır F3. Fischer'ın piyon yapısını bozdu. G alır F3. E6. Atı desteklerken filin çaprazını açtı. Vezir alır B7. C6 atını alarak şah çekmek istiyor. At alır D4. At C2 hamlesiyle şah kale çatalı atmak istedi. Fil B5. Şaha saldırıyor. Ö ve bu fili almak zorunda. Yoksa mat olur. Vezir D7 kapatırsa vezir alır D7 bir hamlede mat var. At C6 kapatırsa fil alır C6. Vezir D7 zorunlu. Vezir alır D7 ile Fischer mat ederdi. At alır B5. İlk önce vezir C6 hamlesiyle Fischer şaha saldırıyor. Vezir D7 kapatılırsa A8'deki kale boşta kalır. Bu yüzden şah E7. Fischer rakibinin rokunu bozduktan sonra vezir alır B5 hamlesiyle atı alıyor. At alır C3. B alır C3. Bu konumu incelediğimizde Fischer'ın 4 piyon adacığı bulunuyor. Öve'nin ise 2 piyon adacığı var. Öve'nin piyon yapısı daha sağlıklı. Fischer'ın C1'deki fili rahatça oyuna girebilirken Öve'nin fili hareket edemiyor. Vezir D7. Vezirleri değişmek istedi. Kale B1. Veziri destekledi. Alışı rakibine bıraktı. Kale D8. Vezir D1 bir hamlede mat istedi. Fil E3. Kalesinin yatayını açarak D1'den matı engelledi. Vezir alır B5. Kale alır B5. Vezirler değişildi. A7 istek altında kaldı. Kale D7. A7'yi korudu. Fischer'ı açılışlar ve oyun ortası bilgisiyle tanıyoruz ama bu oyun Fischer'ın oyun sonunda da ne kadar iyi olduğunu çok iyi gösteriyor. Oyun sonuna geçildiği için şahın aktifliği önemli. Şah E2, H1 kalesinin yatayını açtı. Fischer kaleyi de oyuna girip gelişimini tamamlamak istedi. F6, şahı için F7 karesine yer açtı. Şah F7 oynadıktan sonra fili oyuna sokmak istedi. Bu konumda Öve'nin tek aktif taşı D7'deki kalesi. Kale D1. Fischer rakibinin tek aktif taşını değişmek istedi. Kale alır D1. Şah alır D1. Şah D7. Filin çaprazını açtı. Kale B8. F8'deki fili açmaza aldı. Tehdit fil C5 ile açmazdaki file saldırmak. Şah C6. Arkadaşlar sizlere küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Chess.com'da açtığımız satranç kulübümüz var. Burada günlük turnuvalar düzenliyoruz. Dostluk maçları yapıyoruz ve sohbet ederek satranç bilgimizi geliştiriyoruz. Kulübümüze katılmak tamamen ücretsiz. Linki videonun açıklama kısmına bıraktım. Sen de satranç oynamayı seviyorsan aramıza katılabilirsin. Hep beraber büyüyen bir satranç topluluğu olalım. C5 karesini kontrol etti. Fil alır A7.
Fischer bir piyon öne geçti. G5. G7 karesinde fili için yer açtı. Fil G7 gelip açmazdan kurtulmak istedi. A4. Fischer geçer piyonunu hareketlendirdi. Fil G7. Kaleleri değişmek istedi. Kale B6. Şah D5. E6'yı korudu. Kale B7. File saldırdı. Fil F8. Kale B8. Fil açmazı aldı. Fil G7. Hamle tekrarlarından sonra kale B5. Şah C6. Kale B6. Şah D5. E6'yı korudu. A5. Geçer piyon terfi karesine yaklaşıyor. F5. Filin çaprazını açtı. C3'ü istedi. Fil B8. H8'deki kalenin A8'e bakışını engelledi. Kale C8. Ö ve kalesini aktifleştiriyor. A6. Geçer piyonun vezir terfi etmesine az kaldı. Kale alır C3. Belki arkadan geçer piyonu tutmak isteyebilir. Kale B5. Şah C4. Kale B7. Fili istedi. Fil D4. Fischer kaleleri değişme fırsatı buldu. Kale C7. Kaleleri değişip geçer piyonuyla oyunu bitirmek istedi. Şah D3. Kale alır C3. Şah alır C3. Kaleler değişildi. D4'teki fil A7 karesini kontrol ediyor. Fischer file E5 geliyor ve Ö ve oyunu terk ediyor. D4'teki fili açmazı aldı. Ö ve bu konumda fil alır E5 yaparsa Fischer A7 hamlesiyle oyuna devam eder ve bir hamle sonra vezir terfi ederdi. Fil E5'e geri dönelim. Fil E5. Ö ve fili almazsa Fischer fili alıp sonrasında A7 sürecek. Vezir terfisini engellemenin bir yolu yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.